Selamlar UFC 26 yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Süper Lig'de şampiyonluk yaşamamış bir kadro kuracağız. Beşiktaş'ın üstüne Süper Lig'de şampiyonluk görememiş oyunculardan en azından birkaç tane oyuncuyla böyle bir kadro kurmayı düşünüyorum efendim. Her mevkiyi bulamadım aslında ama biraz daha derin araştırsak belki bulunabilir veya bulduğum oyuncular oyunda da olmayabilir. O ayrı bir durum. O yüzden bulduğum kadarıyla Süper Lig'de şampiyonluk görmemiş oyuncuları transfer ederek Beşiktaş'ın üstünde Süper Lig'de şampiyon olmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz Rebel'ımızda. O zaman haydi bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle tabii ki de Beşiktaş'ın bu sezonki bir kadrosuna şöyle bir göz atalım efendim. Bu şekilde bir kadrosu var. Gördüğünüz gibi ilk 11 zaten hakimsiniz de takip edenler. Bu kadroya şimdi biz oyuncular getireceğiz ve bakalım bu oyuncular neler yapacaklar. Süper Lig şampiyonluğu görmemiş oyuncular Beşiktaş'ta başarılı olup şampiyon etmeye çalışacağız. İnşallah ederiz diye düşünüyorum. Bazen ters düşüyorum çünkü Rabbit'larda düşündüğüm şey olmuyor ve başaramıyorum ama inşallah başarırız diyorum efendim. Şöyle bir baktığımda birkaç tane oyuncu kafamda var aslında. O mevkilerde de bu dizilişe göre oynatabilir miyim diye düşünüyorum. Bu dizilişe göre oynatılabilir aslında. Şimdi ben Süper Lig'de bu arada tabii ki de Beşiktaş'ın üstündeyiz ya. Rafa Silva mesela kaç yıldır burada? Mesela kaç yıldır burada o şampiyonluk görmedi. Rafa Silva'yı o yüzden kadromuzda tutacağız. Sonracığıma ben bir bakayım. Diğer oyunculara da şöyle bir göz atayım. O oyunculara göre burada şöyle en azından dizilişi bozmadan hani oyuncuları yerleştirmeye çalışıyorum da diziliş bozmadan yapabilecek miyim diye biraz düşündüm. Neyse, Süper Lig'de şampiyon olmamış oyunculara isterseniz göstereyim. Haydi transfer merkezine doğru geçelim. Evet, bazı Süper Lig'de yakın zamanda isimler daha çok şampiyonluk kazanamamış oyuncular mevcut. Gedson Fernandes'i de almayı düşünüyordum ama oyunda şey yok. Spartak Moskova yok. O yüzden Gedson Fernandes'i bulamadım. Bulabilseydim onu da ekleyecektim. Berke Özer valla 2 yıl falan oynadı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Emre Mor. Emre Mor Galatasaray'da da oynadığında bir Süper Kupa kazanmış. O var sadece. Onaçu da aslında yeni 2 yıl aslında ama yine de ekledim. Yusuf En-Nesyri, o da yeni sayılır aslında. Immobile biliyorsunuz, o da Beşiktaş'ta oynadı ama çok ve hani şey yapamadı. Sonra alamadı zaten Süper Ligi. Ama Süper Kupa kazanmıştı. Romulo var. Osay Samuel, Atilla Şalai, Masuaku ve Akintola şeklinde bir tablo oluştu. Daha tabii fazla vardır oyuncular da benim bulduğum hani yakın zamanlarda olan kurabildiğim yani gördüğüm oyuncular bunlar. Bunu bu şekilde kurmak istedim. Birçok mevkide aslında oyuncu mevcut gördüğünüz üzere. Bir de ekstra Beşiktaş'ın kendisinde de var zaten Beşiktaş'ta da Rafa Silva alamadı. Onun dışında Orkun Kökçü yeni geldi. O da alamadı aslında bir nevi. Süper Lig'e yeni geldi aslında, sayılmaz da o da mevcut şu an kadroda. Şimdi ben hepsini transfer edeyim mi bilemiyorum. Ama mevkilerime göre transferler yapmaya çalışalım. Olabildiğince transfer edeyim. Ben bir transfer görüşmelerini başlatayım. Bakalım kimleri alacağız, alamayacağız. O da tabii merak konusu. Bazen alacağım oyuncu gelmiyor veya kiralıktaysa gelmiyor. O yüzden alırsam eğer size göstereceğim. Evet hocam, ilk transferimizi de yaptık. Yusuf En-Nesyri Beşiktaş'a geldi. Evet, ikinci transferimiz de geliyor. İkinci transferimiz de kaleci Berke Özer oluyor efendim. O da Beşiktaş'a hayırlı olsun diyoruz. Sergen Hoca da elini sıktı. Evet, üçüncü transferimizde tanıdık bir isim Artur Masuaku tekrardan sol beke çektik. Jurasek'ten zaten Beşiktaşlılar şikayetçiler. Masuaku'yu geri getirdik, Masuaku'yu. Hem zaten alamamıştı Süper Ligi hem de en azından Jurasek'e çıkarıp onu oraya alabiliriz veya Jurasek'te oynayabilir bilmiyorum. Artur Masuaku'yu da tekrardan eski takımına getirdik efendim.
Bazı transferleri gösterdim, bazılarını göstermedim. Bazı oyuncuları da almadım çünkü kadro o kadar genişledi artık ve mevkisinde gerek duyulmayan oyuncular da vardı. Zaten fazla oldu. Hatta almamam gereken oyuncular da vardı ama aldım. Şöyle göstereyim size. En-Nesyri'yi aldık, Emre Mor'u aldık, Fred'i aldık, İsmail Yüksek'i aldık, Çağlar Söyüncü, Masuaku, Osayi Samuel, Immobile. Sonrasında efendim burada başka Berke Özer var gördüğünüz üzere. Mert Müldür. Sonrasında başka almadık. Bu şekilde bir tablo oluştu. Çok da abartmaya gerek yok çünkü dediğim gibi mevkiler çok fazla oldu. Haliyle bence bu kadroda fena sayılmaz diye düşünüyorum. Bakalım başarılı olacak mıyız? Ben bunu merak ediyorum asıl. Çünkü genelde böyle build'larda sonunda beklemediğim olaylar oluyor ama inşallah bunda başarılı oluruz efendim. Süper Lig'de şampiyonluk göremeyen, şampiyonluk yaşamayan oyuncularla Rebuild'ımızın başarılı olması dileğiyle o zaman ilk ara transfer dönemine, sezonun ilk yarısına gidelim ve bakalım bizim topladığımız bu kadro ne yapmış görelim. Evet hocam, geldik ligin ilk yarısına, ne olmuş ne bitmiş ben de merak ediyorum. Hemen geliyoruz ve ligde 4. sıradayız. 17 haftanın sonu 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almış. 23 atılan golde kalemize 16 gol görüp 7 avarajda 31 puanla 4. sıradayız. 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Trabzon, 4. biziz gördüğünüz üzere. Şöyle aşağı inerek diğer takımları da sizlere göstermek istiyorum. Zira Türkiye Kupası'na geliyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda da gördüğünüz üzere Fatih Karagümrük'le eşleşmiş durumdayız. Hemen ben bir kadroda birbirlerine takım kimyası yapmışlar mı diye merak ediyorum. Girdim bakıyorum. Oha, hiç kimse yapmıyor ya. Bu nedir? Yeni aldığımız oyunculardan hiçbiri. Özellikle Fred zaten vermiyordu. Fred vermeme devam ediyor. Emre Mor vermiyor. Yusuf En-Nesyri vermiyor. İsmail Yüksek, Serni, Çağlar Söyüncü eksi 1 ile oynuyor bir de. Yazıklar olsun Çağlar. O zaman sen eksi 1 ile oynuyorsan sen o zaman değiştiriyoruz hocam. Artı verenle. Evet, ligin ilk yarısında gerçekten iyi bir tablo yok görüntülerde. Yine de fena sayılmaz ama oyuncuların birbirlerine artı vermemesi gerçekten de sıkıntı. Şimdi Yusuf En-Nesyri 8 maça çıkmış. Niye oynatmadı adamı bilmiyorum. Temi Abraham mı oynamış? Temi Abraham 7 maça çıkmış. 3 gol, 1 asisti var. Immobile 5 maçta 3 golü var. Türkiye Kupası'nda 1 maçı oynamış. Sonrasında Emre Mor. Emre Mor'u hiç oynatmamışsınız. Serni oynamış. Rafa Silva oynamış. Zaten Fred 9 maçta bir gol kaydetmiş ligde. İsmail Yüksek 11 maçta forma giymiş. Niye acaba oynatmamışlar? Çok değişik gerçekten de. Mert Müldür 9 maçta forma giymiş. Osayi Samuel de 9 maçta forma giymiş. Ama takım birbirleriyle pek anlaşamıyor gördüğünüz üzere, baksanıza. Çağlar gelmiş. Çağlar da 9 maçta forma giymiş. Sonracığıma Masuaku 7 maçta giymiş. Belki de 4 kere forma şansı bulmuş. Acaba takım niye dağınık oynuyor onu anlamadım. Gerçekten de bir şeyler mi deniyorsunuz, böyle bir Sergen Hoca deneme mi yapıyor acaba? İkide bir sen oyna, bu maçta da sen oyna, sonraki hafta sen oynayacaksın bak falan mı yapıyor, ne yapıyorsa artık bilemeyeceğim. Değişik. Sürekli bir oynatsa aslında fena olmaz da ilginç oynatmıyor. Çok ilginç gerçekten de. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi de sizlerle birlikte o zaman gelin sezon sonuna geçelim efendim. Sanırım şampiyon yapamayacağız ya. Takım şampiyon olamayacak gibi. Dağınık oynuyor. İyi dağınık oynuyorsa bilmiyorum. Dağınık oynamayıp tek bir şeyde oynasa aslında çok iyi olabilir ama yapacak bir şey yok. O zaman haydi gelin sezon sonuna geçelim ve bakalım ne olmuş ne bitmiş. Beşiktaş 4. sıradan yükselmiş mi, aşağıya mı düşmüş görelim. O zaman haydi sezon sonuna. Şu habere bak, 13'e 12. Şimdi simülasyon yapılıyordu. Ben de o ara böyle ekrana baktım. Sonra baktım 13-12, Allah Allah ne oluyor dedim. Geldim baktım bir de tarafsız seyirciler için seyir zevki yüksek, bol gollü geçen UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid Arsenal karşısında 13'e 12 kazandı. Lan nasıl kazandı? Bu nasıl maç oğlum? 25 tane gol atılmış maçta. Lan kafanız mı güzelsin? Bir de Şampiyonlar Ligi maçı 13'e 12 kazanıyorlar, anasını satayım. Bu ne abi?
Ben de diyorum yanlış bir şey mi görüyorum yoksa bunlar hani altyapıdakilerin haberini mi yapıyorlar? Merak ettim, sırf durdurdum bakıyorum. Allah Allah, Atletico Madrid Arsenal'ın 13-12 lan, 13-12 nasıl maç bu kadar? Nasıl 25 gol attınız 90 dakikada kardeş? Kafanız mı bir de Şampiyonlar Ligi yani ya. Aa, gerçekten de çok şaşırdım. Çok ilginç, gerçekten de inanamıyorum. Harbiden inanamıyorum. 13'e 12, vay anasını. Abi ne yaptınız siz ya? Allah Allah. Evet, geldik sezon sonuna. Sanırım başaramadık büyük ihtimalle ya. Zannetmiyorum başarabileceğimizi de. Benim hala aklım 13-12. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 13 golle 12-12 biten maçta, kıyasaya maçta Arsenal'ı yenmesi cidden ilginç bir olaydı. Şampiyon yapamadık. Rebuild'da başarılı olamadık maalesef. Yapacak bir şeyim yok. Yine şampiyon elemedik. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamayan takıma yine şampiyonluk hediye edemedik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyorum efendim. Belki Beşiktaş'ta değil de Galatasaray'ın üstünde yapsaydık, Galatasaray'ın kadrosu daha güçlü ya. Galatasaray'da belki başarılı olabilirdik ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ın kadrosu da çok kötü değil aslında. Aldığımız oyuncular da hemen hemen onlarla aynı şeyde. Zaten güçlü olanlar da vardı ama çok ilginç, gerçekten de başarılı olamadık. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Galatasaray 2. Trabzon 3. Biz 4. sırada 67 puanla kapatmışız 34 haftayı. Şöyle inerek diğer takımları göstereceğim. Sonrasında Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında final maçı varmış. UEFA Süper Kupası'nda 2-2'lik ve sonunda Tottenham Hotspur penaltılarda kazanmış. Zaten bu sezon öncesinde oynanan kupa. Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la Inter. UEFA Avrupa Ligi finali Roma ile Aston Villa. UEFA Konferans Ligi'nde de Mainz'la Fiorentina eşleşmiş efendim. Hemen bir kadroya bakacağım. Kadro gördüğünüz gibi yine pek artı veren yok. O yüzden de biraz katkı. Yani takım kimyası olmayınca olmuyor. Yanlış girdim. Bir de Sergen Hoca haberi oyuncuların deneme tahtası yapmış. Bir onu oynatıyor, bir bu onu oynatıyor. Ondan da kaynaklı. İkinci sezon yarıda da bunu yapmıştır. Şimdi En-Nesyri 23 lig maçında 8 gol 2 asist katkısı var. Türkiye Kupası 4 maçta 3 gol 1 asist katkısı var. Yine fena sayılmaz. Yani Temi Abraham 9 maçta 4 gol 1 asist katkısı var. Immobile 9 maçta 3 gol katkısı var. Sonra Emre Mor 4-5 maçta da hiçbir şey yapamamış. Toplamda 5 maç formayı giymiş. Türkiye Kupası'nda da oynamış. Şöyle diğer oyuncular. Fred 18 lig maçında 3 gol, bir asist yok. İsmail Yüksek 25 maç 2 gol 1 asist. Evet, şöyle Mert Müldür 16 lig maç oyuncu, 2 de Türkiye Kupası, bir katkı yok. Osay Samuel 19 maçta 2 gol katkısı var. Sonracığıma başka bizden kim kaldı? Çağlar Söyüncü. O da 21 maç toplamda bir şey yapmamış. Katkı sağlamış. Masuako 23 Süper Lig maçta bir asisti var. Türkiye Kupası'nda 5 maçta bir asisti var. Berk Özer de 5 kere forma giymiş. Zaten Mert giymişti daha çok diyoruz. Evet, videomuzun burada sonuna geliyoruz efendim. Hatta şöyle sezonun oyuncularına da bakalım. Gol kralı John Duran olmuş. Süper Lig'de asistlerde Gabriel Saray'ı görüyoruz ve toplam ortalama reytinglerde Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tek bir maç oynamış. 8,50 ile lider olmuş evet. Videomuzun burada sonuna geldik. Bu rebuild'ımızda başarılı olamadık. Çok dağınık oynattı Sergen Hoca. Hani bir kadronun üstünde tutsaydı, ikide bir alternatif deneyip durmasaydı başarılı olabilirdik diye düşünüyorum ama habire bir değiştirip durmuş. Adam bir kere oynatmış, sonra oynatmamış. İşte habire denemiş, birine 5 kere oynatsa diğerini 4 kere oynatmış falan filan. Aynı mevkide bir oyuncuları tutsaydı daha mantıklı olabilirdi. Biraz tuhaf bir simülasyon gerçekleştirmiş Sergen Hoca. O yüzden başarılı olamadık. Onda katkısı var tabii ki de. Burada videomuzun sonuna geldik efendim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.